Aynaya her baktığında o gördüğün yüze ne kadar güveniyorsun? Yani duyduğun o seslere, üzerine bastığın zemine falan. Çok iddialı bir giriş oldu bu. Evet ama düşün, hatta şu an kendi zihninin içinde yankılanan bu düşüncelerin gerçekten orada ve tamamen sana ait olduğundan ne kadar eminsin? Kesinlikle insan bunu kendine sormaya korkuyor genelde. Aynen öyle. Bugün seninle inandığın her şeyin aslında sana ait olmayan, devasa bir kurgu olabileceğini masaya yatırıyoruz. Evet, bu çok derin bir yolculuk olacak. Kesinlikle. Bu incelemede amacımız varlık nedir, gerçeği nasıl bilebiliriz ve bildiğimizi sandığımız şeyler gerçekten kendi fikirlerimiz mi? İşte bunu deşmek. İnsanlık yüzyıllardır aynı görünmez duvarlara çarpıp duruyor sonuçta. Gerçek nedir? Ve biz o gerçeği gerçekten tüm çıplaklığıyla kavrayabilir miyiz? Ve baştan anlaşalım, bugün seninle isimleri ve tarihleri alt alta sıralayan sıkıcı bir tarih dersi yapmayacağız. Asla. Hayır. Ne düşündüğümüzden ziyade, neden böyle düşündüğümüzün mekanizmalarına iniyoruz. Çünkü şu anki dünya algın, o çok inandığın doğrular, yüzyıllar içinde adım adım inşa edildi ve sonra tekrar tekrar paramparça edildi. Hı hı, yapboz gibi. Aynen. Bu sohbetin sonunda şu an oturduğun koltuğun, inandığın doğruların bile gerçekliğini bambaşka bir boyuttan sorgulamaya başlayacaksın. O zaman en temele inelim diyorum. Bilginin beynimize nasıl girdiğini tartışmadan önce ortada bilinecek, nesnel, somut bir gerçeklik olup olmadığını halletmemiz gerek, değil mi? Kesinlikle. Bunun içinde her şeyin başladığı o yere gitmeliyiz. Antik Yunan. Evet, Antik Yunan'a. Orada sofistler diye bir grup var. Ve içlerinden Protagoras çıkıp çok net bir şey söylüyor. Diyor ki, insan her şeyin ölçüsüdür. Yani ortada mutlak bir doğru yok mu diyor. Aynen öyle. Mutlak doğru diye bir şey yoktur diyor. Bu bana biraz şey gibi geldi. Günümüzün sosyal medya dünyasında o algı yöneticilerini hatırlattı. Algı her şeydir, gerçeğin bir önemi yoktur gibi bir yaklaşım mı bu? Tam olarak öyle. Antik Yunan pazar yerini düşün. Yani siyasetin ve ticaretin kalbi olan o agorayı. Mahkemelerde kendini savunman lazım, mecliste kitleleri ikna etmen, bir fikri kabul ettirmen gerekiyor. Tabii hitabet çok önemli o dönem. Aynen. Sofistler de tam bu ihtiyaca cevap veriyorlar işte. İnsanlara sana evrenin mutlak gerçeğini öğreteceğim demiyorlar. Sana bu davayı nasıl kazanacağını, karşındakini nasıl manipüle edeceğini öğreteceğim diyorlar. Vay be, yani gerçek kavramı bir anda bükülebilir, pratik bir silaha dönüşüyor. Kesinlikle. Eğer bir fikir o an senin işine yarıyorsa doğru olan odur diyorlar. Göreceliğin temeli tam olarak budur. Yani hakikat dediğimiz o yüce şey, pazarlama yeteneğine ve ikna gücüne indirgeniyor. İyi de bu durum toplumda büyük bir kaosa yol açmaz mı? Yaratmaz olur mu? Hem de nasıl? Çünkü senin doğrun ve benim doğrum varsa, Hı hı. bir noktada ortak bir zemini tamamen kaybederiz. Sadece güçlü olanın doğrusu geçerli olmaya başlar. Zaten sorun da tam burada patlak veriyor işte. Toplum ahlaki ve felsefi olarak tam bir krizin eşiğine geliyor. Ve tam bu kaosun ortasında Sokrates sahneye çıkıyor. Ha, felsefenin babası. Aynen. Ama Sokrates, sofistlerin o parlak ve iddialı vaatlerine karşı çok ters köşe bir hamle yapıyor. Pazar yerinin ortasında durup yeni bir dogma, yeni bir her şeyi ben biliyorum söylemi falan satmıyor. Ne yapıyor peki? Aksine bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir diyerek masayı tamamen deviriyor. Her şeye eksi birden başlıyor. Bir saniye, burası hep kafamı karıştırmıştır benim. Eğer hiçbir şey bilmediğini iddia ediyorsa, etrafında toplanan insanlara tam olarak neyi öğretiyor ki? Çok haklı bir soru. Yani bütün gün pazar yerinde dolaşıp sadece aslında hiçbirimiz bir şey bilmiyoruz mu diyor bu adam. Sokrates'in asıl dehası tam da burada gizli işte. O insanlara dışarıdan paketlenmiş yepyeni bir bilgi falan vermiyor. İnsanların körü körüne inandıkları, sofistlerden satın aldıkları o sahte doğruları ardı ardına sorduğu sorularla çökertiyor. O meşhur soruları, sinir bozucu olanlar. Kesinlikle. Bazen çok sinir bozucu olabiliyor. İnsanların bildiklerini sanma kibrini yıkıyor. Bunu yaparken de meşhur doğurtma yöntemini kullanıyor. Nasıl yani, bilgiyi mi doğurtuyor? Evet. Sokrates'e göre mutlak bilgi, dışarıdan birilerinden satın alınacak bir mal değildir. O bilginin zaten doğuştan ruhumuzun derinliklerinde olduğuna inanıyor. Filozofun görevi,
Sadece doğru soruları sorarak o bilgiyi kişinin kendi içinden çıkarmaktır. Tıpkı bir ebenin doğuma yardımcı olması gibi. Aynen öyle. Anladım. Yani birine doğrudan hiçbir şey öğretmiyorsun, sadece zaten bildiği bir şeyi hatırlamasına yardımcı oluyorsun. Hayatında geometri eğitimi almamış birine eline çubuk verip sadece sorular sorarak kuma karmaşık bir problem çözdürmesi hikayesi de buradan geliyor o zaman. Tam üstüne bastın. Ve öğrencisi Platon bu devrimsel fikri alıp çok daha devasa bir sisteme dönüştürüyor. Nasıl bir sistem? Platon, etrafımızda gördüğümüz, dokunduğumuz her şeyin sürekli değiştiğini, çürüdüğünü ve eninde sonunda yok olduğunu fark ediyor. Böyle sürekli akıp giden, değişken bir dünyadan evrensel, sarsılmaz bir kesin bilgi elde edemezsin diyor. Mantıklı. Her şey değişiyorsa neye güveneceğiz? İşte bu yüzden bu duyular dünyasının ardında gözle görünmeyen ama asla değişmeyen mükemmel bir idealar dünyası olduğunu savunuyor. İdealar dünyası. Evet, bizim dünyamızda gördüğümüz tüm güzellikler, tüm adil eylemler veya nesneler o kusursuz idealar dünyasındaki asıllarının sadece soluk, kusurlu kopyalarıdır diyor. Kusurlu kopyalar. Tamam. İdealar dünyası felsefi olarak çok şiirsel, güzel bir kaçış noktası belki ama sürekli yukarı bakıp gerçeklik bambaşka bir boyutta demek bana gündelik hayat için pek pratik gelmiyor açıkçası. Kesinlikle yalnız değilsin bu düşüncede. Sanırım Aristoteles de benimle aynı fikirde. Platon'un en parlak öğrencisi ama hocasının bu gölgeler dünyası fikrine biraz isyan ediyor galiba, değil mi? İsyan etmek az kalır, o sistemi tamamen ayakları üzerine oturtuyor diyebiliriz. Aristoteles çok daha analitik, gözleme dayalı bir zihne sahip. Gökyüzündeki o ulaşılamaz ideaları alıyor ve nesnelerin kendi içine, yeryüzüne indiriyor. Yeryüzüne indiriyor, çok iyi. Diyor ki, etrafımızdaki bu değişim ve karmaşa aslında anlamsız değil, tamamen mantıksal bir yapıya sahip. Bunun içinde 4 sebep teorisini ortaya atıyor. Nedir o 4 sebep? Evrendeki bir şeyin neden var olduğunu ve nasıl çalıştığını anlamak için 4 soru sormalısın diyor. Onun maddesine, şekline, onu kim yaptı ve amacı ne? Eğer bu 4 sebebi bilirsen, nesneyi gerçekten bilmiş olursun. O zaman Aristoteles her şeyin bir gayesi, bir amacı olduğuna inanıyor. Aynen, Yani evren kör bir tesadüf değil, son derece mantıklı, sınıflandırılabilir, amaçsal bir makine. Sokrates'in sorularıyla başladık, Aristoteles'le gerçeğin o devasa çerçevesini çizdik. Ama burada asıl büyük probleme çarpıyoruz sanki. nedir o? Bu kurduğumuz evren modelinin, bu devasa sistemin bilgisi benim zihnime tam olarak nasıl giriyor? Az önce doğuştan ruhumuzda var dedik ama cidden doğarken atomun yapısını veya yer çekimini bilerek mi doğuyoruz? Yoksa tamamen sıfırdan mı başlıyoruz? İşte geldik felsefenin belki de en uzun, en çatışmalı savaş meydanına. Eyvah, cepheler açılıyor. Evet. Bilgi zihnimize nasıl girer? Bir tarafta rasyonalizm, yani akılcılık var. Rasyonalistlere göre duyularımıza asla güvenemeyiz. Bilginin tek sağlam kaynağı aklımızdır ve en temel doğrular bize deneyimden tamamen bağımsız, doğuştan yüklü olarak gelir. Yani a priori bilgi. Aynen öyle. Descartes bu akımın zirvesidir ve işe devasa bir şüpheyle başlar. Şüphe derken Matrix filmi gibi bir şeyden mi bahsediyoruz? Neredeyse aynı. Descartes, gördüğü, dokunduğu, duyduğu her şeyin bir yanılsama olabileceğini, belki de her şeyin şeytani bir güç tarafından kurgulanmış bir rüya, devasa bir simülasyon olduğunu varsayar. Bütün algılarını çöpe atar. Bekle, eğer her şey bir rüyaysa, vücudun bile gerçek değilse o zaman hiçbir şeye güvenemeyiz ki. Felsefe orada bitmiş olmalı. Her şey buharlaşıp gidiyor. Zaten Descartes da tam bu yok oluşun eşiğine kadar gidiyor. Ancak bu dipsiz şüphe sarmalının en dibinde parçalayamayacağı tek bir mutlak kaya buluyor. Neymiş o kaya? Diyor ki, şu an her şeyin sahte olduğundan, bir illüzyon olduğundan şüphe edebilirim. Ama şüphe ettiğim eyleminin kendisinden şüphe edemem. Şüphe etmek bir düşünme eylemidir. Düşünüyorsam o düşünceyi üreten bir ben olmalı. O meşhur söz. Evet, düşünüyorum, öyleyse varım aydınlanması tam da budur. Bu gerçeği gözleriyle görerek değil, saf akıl yürüterek bulmuştur. Rasyonalizmi modern bir şeye benzetecek olsak,
Sanırım zihnimiz kutusundan çıkar çıkmaz içinde işletim sistemi ve temel uygulamaları kurulu gelen bir akıllı telefon gibi çalışıyor. Dışarıdan bir program indirmene gerek yok. Cihaz donanımsal olarak o temel doğruları, mesela matematiği zaten işleyecek kodlarla dolu. Kusursuz bir benzetme. Peki ya bunun tam karşısındaki cephe, yani ampirizm? Onlar bu telefon örneğine ne diyor? Onlar buna şiddetle karşı çıkıyor ve o telefonun hafızası tamamen boş kardeşim diyorlar. Locke ve Hume'un temsil ettiği ampirizm yani deneyimcilik, doğuştan gelen bilgi fikirlerini tamamen reddeder. Tamamen mi? Evet, Locke'a göre insan zihni doğduğunda bir tabula rasadır. Yani üzerine hiçbir şey yazılmamış bembeyaz bir sayfa. Hiçbir işletim sistemi, hiçbir kod yok. Tamamen formatlanmış, bomboş bir disk. Peki bu disk nasıl doluyor da biz bugün medeniyetler kurabiliyoruz? Eğer doğuştan hiçbir şey bilmiyorsak, o sıfır noktası nasıl aşılıyor? Sadece ve sadece deneyimle. Beş duyunla, dünyayla temas ettikçe dışarıdan gelen veriler o boş levhaya saniye saniye yazılır. Sıcak bir sobaya dokunursun, elin yanar ve zihnin ateş yakar bilgisini kaydeder. Çok mantıklı. Sonra o sobanın etrafında ısınanları görürsün, ateş ısıtır bilgisini eklersin, tümevarım yaparlar, tekil gözlemlerden yola çıkıp genellemelere varırlar. Ancak bu akımın içinde David Hume öyle bir fitil ateşliyor ki bütün bilim dünyasının altındaki zemin çöküyor. Hume'un bilim için nasıl bir tehdit oluşturduğunu hep merak etmişimdir. Ne yapıyor da ortalığı bu kadar karıştırıyor? Hume çok rahatsız edici bir mantık hatasını yüzümüze vuruyor. Nedensellik ilkesi. Bilim, neden-sonuç ilişkisine dayanır değil mi? A olayı, B olayına sebep olur deriz. Evet, her zaman. Hume diyor ki, hayır. Sen doğada sadece A olayının olduğunu gördün, sonra hemen ardından B olayının olduğunu gördün. Aradaki o zorunlu sebebi, A'nın B'yi ittiği o gizli nedensellik bağını gözlerinle görmedin. O bağı senin sadece psikolojik bir alışkanlığın. Bir dakika, bir dakika. Ne yani güneş her sabah doğdu diye yarın sabah doğacağı nesnel, kanıtlanabilir bir yasa değil mi? Sadece zihnimizin rahatlamak için uydurduğu bir alışkanlık mı? Hume'a göre evet, tam olarak öyle. Ama eğer Hume haklıysa yerçekimine de güvenemeyiz, mühendisliğe de, köprü inşaatlarına da, uçakların havada kalacağına nasıl güveneceğiz? Eğer neden sonuç sadece bir alışkanlık ise bilimin kesinliği diye bir şey kalmıyor ki ortada. Kesinlikle. Felsefede yarattığı deprem tam olarak budur. Eğer her şey sadece ard arda gelen olaylardan ibaretse, nesnel bilgi diye bir şey kalmaz. Kant felsefe sahnesine çıkana kadar bu derin bir kriz olarak kalır. Ant, Vin'i kurtarmaya mı geliyor? Aynen öyle. Kant, rasyonalistlerin sadece akıl ve empiristlerin sadece deneyim saplantısını aşmak zorundadır. Bu yüzden yepyeni bir sentez yaratır. Şöyle der, algısız kavramlar boş, kavramsız algılar kördür. Vay be, efsaneli bir aforizma. Yani Kant hem o boş diske veri gelmeli hem de o veriyi işleyecek işletim sistemi lazım diyerek ikisini birden sisteme entegre ediyor. Kesinlikle. Peki bu sentez pratikte zihnimizde nasıl çalışıyor? Kant diyor ki, evet, bilgi mutlaka duyularımızdan gelen o ham, şekilsiz deneyim verisiyle başlamak zorundadır. Burada empiristler haklı. Ancak o gelen ham veriyi anlamlı bir bilgiye dönüştürmek için aklın doğuştan gelen yapılarına ihtiyacımız var. Yani boş bir levha değiliz. Değiliz. Zihnimizde kategoriler dediğimiz doğuştan kalıplar var. Zaman, mekan ve nedensellik gibi. Dışarıdan gelen veri bu kalıplara dökülür ve zihin onu işleyerek bizim için algılanabilir bir gerçekliğe dönüştürür. O zaman Kant bize şunu söylüyor aslında. Zihnimiz yüzümüzden hiç çıkaramayacağımız, doğuştan takılı bir 3D sanal gerçeklik gözlüğü gibi. Harika bir benzetme. Değil mi? Dışarıdaki o ham dünya ne kadar karmaşık olursa olsun biz onu ancak bu gözlüğün filtreleri el verdiği ölçüde algılayabiliyoruz. Zaman ve mekan aslında dışarıda değil, bizim o gözlüğümüzün camında. Dışarıdaki gerçekliğin çıplak halini o gözlüksüz dünyayla asla ve asla göremeyiz o zaman. Kusursuz anlattın. Kant bu 3D gözlükle görebildiğimiz zaman ve mekanla sınırlandırılmış dünyaya fenomenler dünyası der. Bütün bilim,
Fizik, kimya sadece bu alan içinde geçerlidir ve mutlaktır. Peki ya o gözlüğün ötesi? İşte o gözlüğün ötesinde şeylerin bizden bağımsız kendinde ne olduğu, çıplak olduğu alana numenler der. Kant, aklın ve bilimin sınırını çok kesin çizer. Biz numenleri, o çıplak gerçekliği asla bilemeyiz. Aklın sınırları oraya kadardır. Akıl o duvardan öteye geçemez. Kant felsefenin sınırlarını bayağı net çekmiş. Aklının sınırını bil, ötesini kurcalama diyor. Ama insan bu, yani o nümenler dünyasını, o perde arkasını merak etmekten asla vazgeçmez. Kant, oraya aklınızla gidemezsiniz dediyse, o sınırın ötesine farklı bir araçla geçmek isteyenler mutlaka çıkmıştır. Çıkmaz olur mu? Hem de nasıl çıktılar? Sezgiciler mesela, Bergson veya Gazali, onlar aklı bırak, sezginle hisset mi demek istiyorlar. Aynen öyle demek istiyorlar. Onlar insanın sadece soğuk, analitik bir hesap makinesi olmadığını savunurlar. Kant'ın aklı sınırladığı yerde onlar başka bir gizli kapı açar. O kapı nereye çıkıyor? Ancak Bergson'a göre akıl ve zeka bilimsel analiz yaparken yaşamı dondurur. Canlı, hareket halinde olan dünyayı laboratuvar masasında cansız parçalara ayırır. Oysa gerçeklik, yaşamın kendisi, kesintisiz bir süredir, bir akıştır. Zeka dondurur, sezgi akar. Evet, bu canlı akışı o donduran zeka ile değil, ancak hiçbir aracı kullanmadan doğrudan bir sezgiyle kavrayabiliriz derler. O zaman şöyle diyebiliriz, zeka anı donduran bir fotoğraf makinesi, sezgi ise o anın tam içinde akan gerçeği yaşayan bir video kaydı gibi. Tam olarak öyle. Gazali'nin hikayesi de tam bu duruma oturmuyor mu aslında? O da akılla çözemeyeceği şeyleri bambaşka bir yolla tecrübe etmeye yönelmişti. Kesinlikle öyle. Gazali, Aristoteles mantığının ve dışsal analitik aklın gerçeğin nihai doğasını anlamada yetersiz kaldığını fark edince çok derin bir ruhsal bunalıma girer. Ve o çıkış yolunu akılda değil, kalp gözüyle bulur. Mantığın bittiği yerde kalbe dönüyor yani. Evet, mantığın bittiği yerde içsel ve manevi bir tecrübeyle gerçeği doğrudan hissetmeye yönelir. Akıl sadece yolu gösterir ama gerçeğe dokunan şey sezginin kendisidir. İnanılmaz. Başımız dönecek kadar derinleşiyoruz şu an. Antik Yunan'dan beri mutlak gerçeği, sarsılmaz bir özü arıyoruz. Bilginin deneyimle mi, akılla mı geldiğini tartıştık. Kant, aklın sınırlarını çekti, sezgiciler o sınırı kalple aşmaya çalıştı. Ve macera burada bitmedi. Biliyorum, modern çağa 20. yüzyıla doğru ilerlediğimizde, yüzyıllardır üzerine titrediğimiz bu değişmez insan doğası veya nesnel gerçeklik fikrine ne oldu? O güvenli zemin bir anda paramparça oluyor sanki. 20. yüzyıl geriye kalan tüm kesinlik hislerimizi alt üst eden devasa bir felsefi balyoz darbesidir aslında. Balyoz darbesi, sertmiş. Evet, varoluşçuluk bu depremin öncüsüdür. Jean-Paul Sartre sahneye çıkar ve bütün o geleneksel felsefeyi tek cümlede yıkar. Der ki, varoluş özden önce gelir. Bunun ne kadar büyük bir kırılma olduğunu tam anlamak istiyorum. Yani bizim önceden yazılmış, belirlenmiş bir doğamız yok mu? Hayır yok. Klasik düşüncede her şeyin bir özü vardı. Bir elma çekirdeğini toprağa attığında onun ne olacağı kaderi bellidir. O ağaç olmaya programlanmıştır. Ama Sartre der ki, insan bir nesne veya tohum değildir. İnsan farklıdır. İnsanın doğuştan gelen, onu bir şablona sokan değişmez bir doğası yoktur. İnsan önce dünyaya fırlatılır, var olur. Sonra kendi kararlarıyla, seçimleriyle, doğrularıyla ve yanlışlarıyla kendi özünü, kendi kimliğini bizzat kendisi yaratır. Bu bir yandan inanılmaz derecede özgürleştirici bir his. Yani kendi hayatımın yazarım diyorsun. Ama diğer yandan çok korkutucu bir uçurum. Çünkü artık sığınacak hiçbir mazeretin yok. Her eyleminin tüm sorumluluğu senin omuzlarında. İşte varoluşçuluğun ağırlığı da buradan gelir. Ama felsefe bu bireysel özgürlükte de durmuyor sanırım. Postyapısalcılık ve postmodern düşünürler, örneğin Foucault geliyor ve "Emin misin kendi hayatının yazarı olduğuna?" diyerek o özgürlüğü de sorgulatıyor. Nasıl yani? İnandığım doğrular benim eserim değil mi? Foucault işleri çok daha tekinsiz, çok daha karanlık bir boyuta taşıyor. O güne kadar insanlar hakikat ve bilginin nesnel, tarafsız, masum kavramlar olduğuna inanıyordu. Foucault ise
bilgiyle iktidar arasındaki o sinsi, görünmez ve ayrılmaz bağı ifşa eder. Nasıl bir bağ bu? Ona göre nesnel, evrensel bir hakikat yoktur. Toplumda doğru veya bilgi olarak kabul edilen şeyler, aslında o dönemki iktidarın kendi çıkarlarını dayatmak için kurguladığı mekanizmalardır. Bunu biraz somutlaştıralım ya. İktidar benim neyi bileceğime nasıl karar veriyor ki? Eğitim sistemini ve okuldaki kitapları düşün. Okullarda öğretilen tarih tamamen nesnel, matematiksel bir geçmişin dökümü müdür sence? Yoksa kurumların kendi ideolojisini meşrulaştırmak, istediği makul vatandaşı yaratmak için özenle seçip kurguladığı bir anlatı mıdır? İkincisi, açıkçası. Aynen. Hangi savaşın şanlı bir zafer, hangisinin sıradan bir çatışma olduğuna kim karar veriyor? İktidar. Foucault'un öne sürdüğü gibi hakikat, elinde gücü tutan kurumların yazdığı ve eğitim, hukuk gibi yollarla sana doğal bir gerçekmiş gibi yutturduğu bir senaryodan ibarettir. Bu gerçekten ürpertici. Foucault, inandığımız tüm doğruların aslında iktidarın tasarladığı bir oyun olduğunu söylüyor. Peki ya Derrida? O bu yapı sakım işini tamamen kelimelerin içine girerek yapmıyor mu? Derrida çok daha köklü bir yere, doğrudan iletişim kurduğumuz dilin merkezine saldırıyor. Yüzyıllardır rasyonalistler, dilin aklı kusursuzca yansıttığını, kelimelerin net ve sabit anlamları olduğunu varsayıyordu. Derrida ise, bir kelimenin içine hapsolmuş sabit bir özü olmadığını kanıtlıyor. Anlam her zaman değişkendir diyor. Yani kelimeler aslında bir illüzyon mu? Bunu sanki şey gibi, sözlükte bir kelime aramak gibi düşünebilir miyiz? Nasıl yani? Diyelim ki bir kelimeye baktım, sözlük bana onu açıklamak için başka kelimeler kullanıyor. Onların anlamına bakıyorum, beni bambaşka kelimelere gönderiyor. Anlam sürekli parmaklarımın arasından kayıyor, sürekli öteleniyor ve o nihai tek anlama asla ulaşamıyorum. Harika bir benzetme. Bir kelime sadece diğerlerinden farklı olduğu, onlara zıt olduğu için geçici bir anlam kazanır. Karanlık olmasa aydınlık bir hiçtir. Çok doğru. Eğer kelimelerin sabit bir merkezi yoksa, anlam sürekli kayıyorsa, dünyayı kusursuzca açıkladığını iddia eden o büyük felsefi teorilerin, keskin ideolojilerin hepsi çöker. Postmodernizmin yaptığı şey tam olarak budur. Bütün sistemleri yıkıyorlar. Evet, aydınlanmanın o kibirli, akılla her şeyi mutlak olarak açıklarız inancı çöker. İnsan dediğimiz varlık, Descartes'in sandığı gibi evrenin merkezinde duran o bağımsız varlık değildir. Tam tersine, içine doğduğumuz dilin, kültürün ve devasa iktidar ağlarını şekillendirdiği bir sonuçtur. Burada derin bir nefes alıp arkamıza yaslanmamız gerekiyor gerçekten. Haklısın, çok yoğun bir yolculuk oldu. Seninle baştan beri aradığımız o gerçek kavramının başına gelmeyen kalmadı. Antik Yunan'ın pazar yerlerinden yola çıktık, sofistlerin pazarlamasıyla Sokrates'in soruları çarpıştı. Evet, Sonra bilgi doğuştan mı geliyor yoksa sonradan boş bir diske mi yazılıyor diye ikiye bölündük. Hume bilimin temellerini sarstı, Kant o 3D gözlüklerle dünyayı nasıl filtrelediğimizi anlattı. ve sezgiciler o gözlüğü çıkarmaya çalıştı. Aynen öyle ve en sonunda 20. yüzyıl düşünürleriyle beraber o sarsılmaz sandığımız gerçek inancının belki de sadece iktidar oyunlarından, okul kitaplarının bize dayattığı metinlerden ve kelimelerin sonu gelmez kaypaklığından ibaret olabileceği sarsıcı noktasına geldik. Ve bence bu uzun soluklu zihin haritasının en kıymetli ödülü de budur. Umuyorum ki şu an bizi dinlerken bu yolculuğa bizimle çıkan sen, bundan sonra dünyayı çok farklı okuyacaksın. Kesinlikle. Haberleri izlerken, makale okurken veya birileri tek doğru budur diye masaya yumruğunu vurduğunda, o iddiaların arkasındaki binlerce yıllık felsefi mekanizmayı, o büyük güç savaşlarını göreceksin. Bilgi, masum, nesnel bir obje değildir. Tarihi olan, katmanlı ve sürekli sorgulanması gereken bir yapıdır. Körü körüne inanmaktansa böylesine bilinçli bir şüphenin çok daha özgürleştirici olduğu kesin. Peki bu derin felsefi sohbeti sonlandırırken en başta sorduğum o aynaya tekrar dönelim. Evet, o yüz meselesi. Sana soruyorum. Şimdi o aynaya baktığında oradaki yansımanın tamamen sana ait olduğundan emin misin?
Eğer varoluşçuların dediği gibi önceden belirlenmiş bir doğan yoksa ve kendini eylemlerinle sen yaratıyorsan, ama bir yandan da Foucault ve Derrida haklıysa, yani doğru bildiklerin, inançların, ahlakın, hatta içinden kendi kendine konuşurken kurduğun cümleler bile sadece iktidarın sana öğrettikleri ve içine hapsolduğun dilin sınırlarından ibaretse, o halde şu an bu kelimeleri dinleyen, kendi hayatının iplerini elinde tuttuğunu düşünen o sen aslında kimsin? Çok güçlü bir soru. Kendi hikayenin o özgür ve tek yazarı mısın, yoksa sadece içine doğduğun devasa sistemin kusursuz bir yankısından mı ibaretsin? Belki de ilk fırsatta aynaya baktığında oradaki yüze bambaşka sorular sormak istersin. Bu derin yolculukta bizimle olduğun için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kal.